Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videoda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda oyunun bana kalırsa açık ara en iyi etkinliğini göstereceğim size. Ve bu etkinlik neden açık ara oyunun en iyi etkinliği? Ne gibi ödülleri var? Neler veriyor? Ve nasıl kusursuz bir şekilde oynayabiliriz? Size bu videoda ondan bahsedeceğim. Onu göstereceğim. Bu etkinlik geldiği zaman kesinlikle cumartesi günleri rakipleri parçalayın abi. Parçalayın abi. Bak bunu göstereceğim size nasıl doğru şekilde saldırılır. Neler avantajlı, neler dezavantajlı onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak isterseniz videoyu 3'e bölelim. Birinci kısım etkinliği tanıyalım. Tamam mı? İkinci kısımda ödüllerinden bahsedelim. Üçüncü kısım ve en önemlisi. Üçüncü kısımda da etkinlikte nasıl kusursuz bir şekilde savaşabiliriz ve nasıl avantajları sağlayabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi başlangıç olarak Yüce Savaş Bölgesi. Buraya tıklamadan önce ama arkadaşlar gözünüzü seveyim. Lütfen arkadaşlar videoya bir beğeni, bir tane yorum atarsanız çok güzel olur. Çünkü bilgilendirici videolar gerçekten güzel beğeni alıyor. Ben de teşvik oluyorum. Daha fazla nasıl daha fazla yardım edebilirim izleyicilere, arkadaşlarıma, kardeşlerime bunu düşünmeye başlıyorum. Az beğeni gelince ya çekmesem de olur diyorum ya. Tamam mı? Şimdi Yüce Savaş Bölgesi'ne girdik. Beğenimizi de istediğimizden sonra dilimiz dönmüyor artık. Şimdi Yüce Savaş Bölgesi'ne girdim, tıkladım. Bu nasıl bir etkinlik arkadaşlar? 2 sunucu kafa kafaya çarpışıyor ya da 4 sunucu ya da 8 sunucu. Genelde bir hafta, 2 hafta ve 3 hafta oluyor arkadaşlar bunun süresi. Şimdi nasıl bir mantığı var? Buraları zaten herkes bildiği için hızlı geçiyorum. 5 gün boyunca puan topluyor iki sunucu da. Az puan toplayan savunmaya geçiyor. Fazla puan toplayan cumartesi günü saldırıya geçiyor. Mantık tamamen bu arkadaşlar. Burayı fazla tutmayacağım. Çünkü çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar selamlar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Size Telegram grubunun en önemli avantajından bahsedeceğim. Biliyorsunuz oyundaki paket fiyatları bir tık pahalı arkadaşlar. Biz de buna çözüm olarak grubumuza bir satıcı ekledik ve oyundaki paket fiyatlarını çok daha ucuza alabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 4.500 TL'lik paket 3.800 TL, 2.300 TL'lik paket 1.900 TL, 900 TL'lik paket 750 TL gibi. Burada sürekli fiyatlar güncellenebilir ve ayrıyetten burada yapılan işlemleri bu şekilde paylaşıyoruz. Kesinlikle güvenilirdir. Bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız açıklamadaki Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Gelin videoya devam edelim. Ödüllerinden bahsedeyim dostlar size. Buradaki ödüller gördüğünüz gibi puana göre, saldırıya göre geliyor. Bu ödüller normal bir şekilde saldırıda alınmıyor. Cumartesi günü saat 5'te, TR saatiyle 5'te başladığı zaman şurada başkentte savaşmanız gerekiyor. İşte taretlere saldırmanız gerekiyor. Başkente saldırmanız gerekiyor. Buradan puan topluyorsunuz. Tamam mı? Buradaki ödüller zaten direkt en sağlam ödül bana kalırsa. Şimdi gelin birlikte bakalım neden en sağlam ve bunları kazanırken de hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bunu zaten bilenler biliyordur, bilmeyenler bir sonraki kısımda anlatacağım. Şimdi ödülleri gösterdiğim zaman şeref puanı, tamam mı? 640 tane şeref puanı veriyor başlangıçta. Bilgelik madalyası, turuncu kitap, kristal 800 tane ve elmas veriyor. Şimdi bu başlangıçta. Şeref puanı ne işimize yarıyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Şeref puanı 10 numara 5 yıldızdır. Buradan DX alabiliyorsun, hassas parça alabiliyorsun ve mor çip alabiliyorsun. Bu üçü zaten çok önemli. Yeni sunucudaysanız sarı ekipman parçası alabiliyorsunuz. Direkt ekipman parçası değil, ekipman alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Bunların diğerlerine tavsiye etmem. Zaten sadece şu dördü mükemmel. Yeni sunucudaysanız dördü, eski sunucularda oynuyorsanız şu üçünü almanız şart. Ve bu etkinlik de size gerçekten güzel bir katkı sağlıyor. Neden? Şimdi 640 buradan geliyor. 640 daha geliyor. 1200 de buradan geliyor. 6, 12, 1200 de buradan 2400, tamam mı? 2400, 3600, 4800, 4800, 2000 daha desek 4800, 6000, ya 7000 diyelim otomatik. 7000, 8000, 9000, 9500 hatta 11000, 12000 diyelim. 15000 diyelim. Ondan sonra 19000, 19.005 daha 24.000 ve son olarak da 7.000 daha, hadi düz hesap 30.000 diyelim, tamam mı? 30.000 tane şeref puanını ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Bak tek yapmanız gereken cumartesi günü savaş başladığı zaman merkezde gidip
otomatik saldırmak abi. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu ödüller sadece şeref puanı. Üstüne bilgelik madalyası, enerji çekirdeği, turuncu beceri kitabı ve kristalle ekstra geliyor. Bu ödül açısından bana kalırsa oyunun en bonkör davrandığı etkinliklerden birisidir. Keşke bu ödüller her hafta, ya ödüller değil de etkinlik her hafta gelse de her hafta bundan alsak, çünkü bir kaybımız olmuyor. Şimdi ödüller bu şekilde ve neden kaybımız olmuyor? Şimdi doğru bir şekilde, kusursuz bir şekilde nasıl saldırılır, nasıl, nelere dikkat etmemiz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Neden hiç kaybımız olmuyor? Şimdi dostlar, bu etkinlik geldiği zaman şurada, nerede o? Acil durum merkezi. Burada bir tane daha bölüm açılıyor. Yüce Savaş Hastanesi adında, tamam mı? Cumartesi günü başladığı zaman, örnek veriyorum, sen düello öldürme günü cumartesi başlıyor ya burada da. Bu etkinlik varken sen gittin rakip sunucuya saldırdın, tamam mı? Ondan sonra gittin, savaş başladı başkentte, gittin burada da saldırdın. Ne oluyor arkadaşlar? Ölen askerlerin %90'ı Yüce Savaş Hastanesi'ne geliyor. Bu Yüce Savaş Hastanesi'nde ne oluyor dostlar? En basit şekilde söyleyeyim arkadaşlar size. 100.000 askeriniz var. %90'ı, yani 90.000 asker Yüce Savaş Hastanesi'ne düşüyor. Yüce Savaş Hastanesi'ne düşen askerler sadece bir gün sonra ücretsiz bir şekilde iyileşiyor arkadaşlar. Bakın, ne kaynak istiyor, ne hızlandırma istiyor, ne de başka bir şey. Sadece tek tıkla tıklıyorsun, bir anda 90.000 asker sana geri geliyor. Ve 10.000 asker sadece buraya düşüyor. Bu arada acil durum merkezine düşüyor. Sadece 10.000 askerini çıkartıyorsun. Ne işte, örnek veriyorum, bir günde, 1,5-2 günde çıkartıyorsun 10.000 askerini. Sadece işte kaynak veriyorsun. Biraz da bekliyorsun ve 10.000 askerin komple çıkmış oluyor. 90.000 askerin de ücretsiz çıkmış oluyor. Şimdi olay burada başlıyor zaten. Şimdi arkadaşlar, mantık, anladığınız üzere, askerlerinizi öldürmek. Şimdi bu etkinlikte cumartesi günü nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Dikkatinizi çekiyorum, sadece bu etkinlik varken. Savunma yapmayacaksınız arkadaşlar. Yani elinizden geldiğince savunma yapmayın. Çünkü savunma yaptığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Rakip size saldırıyor. Ben mesela Nazım abiye saldırıyorum. Benden, örnek veriyorum, 2500 asker ölüyor. Nazım abiden 10.000 asker ağır yaralanıyor diyelim, tamam mı? 10.000 asker ağır yaralandığı zaman ne oluyor abi? Nazım abinin açısından baktığımız zaman 10.000 asker ağır yaralanıyor ve hastaneye düşüyor. Hastaneden sen bunu kaynak vererek çıkartıyorsun, tamam mı? Kaynağını harcadın. Acil bir durum oldu, hızlandırmanı veriyorsun. Tedavi hızlandırmanı veriyorsun. Tedavi hızın da gitti, kaynağın da gitti. Ne oldu? Hiçbir şey kazanamadın adam akıllı. Ama benim yerimde saldıran tarafta olduğun zaman ne oluyor? 2500 askerin ölüyor, tamam mı? Nazım abiye saldırdın. 2500 askerin öldü diyelim. 2500 askerin %90'ı zaten Yüce Savaş Hastanesi'ne düşüyor. 2500'ün %90'ı kaç yapıyor? 2250. 2250 asker ücretsiz bir şekilde yarın iyileştirebiliyorsun. Sadece 250 askerin acil durum merkezine düşüyor. Yani burada ne demek oluyor? Senden sadece 250 asker hızlandırması ya da günün isteyecek ve kaynağı isteyecek. Fakat rakipten, yani savunan taraftan ne isteyecek? Örnek veriyorum, 10.000 asker ağır yaralı isteyecek. Daha net bir şekilde örnek vermem gerekirse dostlar, şimdi bu örnek çünkü şey oldu. Şimdi aklıma yatmadı. Neden yatmadı? Çünkü güçlü veya güçsüz olabilir. Benden 2500 gidiyor, ondan niye 2500 gitmiyor diyebilecek olabilirsiniz. Şimdi saldıran tarafta olalım dostlar, tamam mı? Saldıran tarafta olalım, tam kafa kafaya olsun. Her şey eşit olsun, adil olsun, o şekilde hesaplama yapalım isterseniz. Daha adil olur. Şimdi ben saldırı tarafında olayım. Nazım abi savunan tarafta olsun dostlar, tamam mı? Fakat ikimizin de sayıları eşit olsun. Ben saldırdım diyelim Nazım abiye, 10.000 tane askerim öldü. Nazım abi de savundu, 10.000 tane askeri ağır yaralandı, tamam mı? Ne oluyor? Bir taraf ağır yaralı, diğer taraf ölü. Nazım abinin açısından bakmamız gerekirse 10.000 tane asker dedik az önce. Ağır yaralandı, mecburen 10.000 tanenin hepsini, burada ağır yaralandığı için hepsi buraya düşecek. Hepsini iyileştirmek zorunda kalacak. Kaynak verecek, hızlandırma verecek. Peki benim açımdan ne oluyor? Şimdi 10.000 tane askerim öldü. Tamam mı? Kafa kafaya her şey. 10.000 tane askerin
%90'ı yani 9.000 asker Yüce Savaş Bölgesi'ne gidecek. 1000 tane asker acil durum merkezine gelecek dostlar. Burada ne demek oluyor bu? Acil durum merkezine gelen 1000 asker, bir süreliğine iyileşecek, kaynak vereceksin. Hızlandırma paket vermek istersen paket alacaksın. 1000 askerini iyileştirmiş olacaksın. 9.000 askerin bir gün sonra sana ücretsiz bir şekilde gelecek ama savunan tarafta 10.000 asker kaynağı ve hızlandırması vereceksin burada. Yani bu ne demek oluyor? 9 kat daha kârlı oluyorsun saldıran tarafta olursan. Yani mümkün oldukça savunma yapmayın arkadaşlar. Yüce Savaş Bölgesi etkinliği olduğu zaman cumartesi günleri. Bakın bunu özellikle altını çiziyorum. Yalnızca cumartesi günü aktif bu. Gidip pazar günü ya da cuma günü saldırmaya çalışırsanız siz patlarsınız. Bak bunu yanlış anlamanızı istemiyorum. Tamam, buraya özellikle vurguluya anlatıyorum. Sadece cumartesi günü etkinlik başladığı zaman, savaş etkinliği, şuradaki etkinlikler başladığı zaman ölen askerler ücretsiz iyileşiyor. %90'ı ücretsiz iyileşiyor. Diğer günler iyileşmiyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde anlamanız gerekiyor ve dediğim gibi saldıran tarafta olursanız %90 bir şekilde askerler de geleceği için saldıran tarafta olursanız dediğim gibi eşit güçte bile olsanız çok net bir şekilde avantaj sağlıyorsunuz arkadaşlar. Askerlerinizin ölmesini düşünmeyin çünkü, askerler öldüğü zaman %90 geri geliyor. Ücretsiz bir şekilde zaten geri geliyor. Mantık tamamen bu yani. Bunu umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir dostlar. Kesinlikle bana kalırsa saldıran tarafta olun. Ha, eğer savunma yapıyorsanız da dediğim gibi benim, önceki videolarım var. Eğlencesine savunma yaparsanız güzel çünkü raporlar alabiliyorsunuz. Yine mantıklı olabiliyor ama tabii saldıran taraf kadar, mantıklı olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Bu etkinlik bu şekilde. Bu etkinliği geldiği zaman özellikle bütün askerlerinizi öldürmeseniz bile şuradaki maksimum ödülü alın ve asker kaybetmekten bu etkinlik geldiği zaman rica ediyorum korkmayın. Sunucunuza tam desteğinizi sağlayın arkadaşlar. Sunucunun başkanı sizden çünkü bunu bekler. Askerlerinizi bu etkinlik geldiği zaman rica ediyorum önemsemeyin ve saldırabildiğiniz kadar saldırın. Bu videomuz buraya kadardı. Bu etkinliğimizin bilgilendirmesi buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım taktiği net bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz de dediğim gibi bir beğeni ile teşekkür edebilirsiniz bana. Hepinizi seviyorum canlarım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bol bol savaşmayı da unutmayın diyorum.